Ve bir dürzi bir başka dürzi dışında hiç kimseyle evlenemiyor. Aşık ol, sürün, evlenemezsin. Ve 2 çocuktan fazla yapılması hoş görülmüyor. Burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bak. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. İsrail'in yüz ölçümü yaklaşık 22 bin küsür kilometre karedir. İsrail'in Suriye'den 8 Aralık 2024'ten itibaren işgal ettiği alan, kontrol altına aldığı alan ne kadar biliyor musunuz? 7500 kilometre kare. Davut Koridoru. Büyük İsrail projesinin ve dolayısıyla İsrail'in dolaylı olarak Türkiye'ye komşu olmasının koridoru. Bak şimdi ne kadar güzel oyun değil mi? Uluslararası ilişkiler işte böyle perdede bir tiyatro oynanır. İnanan inanır, tartışan tartışır ama gerçekleri görmek lazım. Herkes Amerika-İsrail'le konuşuyor değil mi? Arkada bir İngiliz faktörü var. İngiliz faktörü. Bunu hiç unutmamak lazım. YSL Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Bugün yine haritanın başlarındayız. Amiral Cihat Yaycı ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün haritanın başındayız. Aynı zamanda bir farklılık da var. Seyircilerimiz de burada. Yine misafirimizle birlikte yayına hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Bugün aslında konuşmak istediğimiz konu böyle kısa bir gündem gibi geldi ama çok da üzerinde durulması gereken bir mesele. Suriye'de yaşananlar, Suriye'nin güneyinde yaşananlar, Hüziler meselesi, İsrail'in oraya son saldırısı aslında öngörülmüş müydü ya da öngörülemez bir konu muydu? Ya da biz bu saldırıyı ve isyanı nasıl yorumlamalıyız? Nereden başlayabiliriz harita üzerinden? Şimdi bir kere bu dürzilik meselesine bir bakmak lazım. Yani bu dürzilik meselesi nereden çıkıyor? İşte 11. yüzyılda Fatimi halifesi bir el hakim bir emrillah diye bir şahıs var. Bu şahıs bir anda ortalıktan kayboluyor. Ortalıktan kaybolunca haşa buna Allah diyorlar. Haşa Tanrı diyorlar. Ortalıktan kayboluyor. Ve aynen İsa Mesih inanışı gibi onun tekrar dünyaya döneceğini düşünüyorlar ve aslında İsmailiye mezhebinden kopma bir inanış bu. Daha sonra Derezi diye bir adam bu görüşleri gündeme getiriyor. Fakat daha sonraki düşünürlerle ters düştüğü için o sapkın ilan ediliyor. Dürzi lafı oradan geliyor. Derezi'den geliyor. Ama adam bu arada dışlanıyor da. Şimdi İslamiyet'ten koptukları şuradan da belli. Bunlar mesela domuz eti yemiyorlar. İçki içmiyorlar. Ondan sonra bir takım İslami inançlardaki haramları haram olarak kabul ediyorlar. Ama çok enteresan bir durumları var. Ne diyor? Gizlilik. Bunların dini inanışlarında herkes dürzi ama dürzi inanışına hakim olanlar belli bir kısım. Onun için de ikiye ayırıyorlar bunları. Ukkaller, bunlar bu işi bilenler. Bir de cuhaller, cahil olanlar. 40 yaşından sonra ancak ukkal olabiliyor olursa ve bir dürzi bir başka dürzi dışında hiç kimseyle evlenemiyor. Aşık ol, sürün, evlenemezsin. Ve 2 çocuktan fazla yapılması hoş görülmüyor. Şimdi bu 2 çocuktan fazla yapılmadığı için bu inanış öyle çok fazla da yaygınlaşmıyor. Aslında bir metodolojisi var. Dikkati çekmeyecek ve kendilerini seçilmiş olarak hissediyorlar ve bulundukları devletle de aslında çok fazla bir sorunları yok. Zamanında Osmanlı Devleti'nin hükümranlık alanı içerisinde yaşamış bu dürziler. Fakat Osmanlı Devleti bunlara hiç eziyet etmemiş. Ama 1838'den itibaren Osmanlı Devleti'ne de baş kaldırmışlar bunlar. Sorunları olmamasına rağmen. Yani birçok isyan var. En son 1916 yılında Arap isyanları denilen isyanlarla birlikte İngilizlerin katkısıyla isyanlara katılmış, Osmanlı'ya karşı savaşmışlar. Şimdi 3 bölgede yaşıyorlar aslında. Aslında 4 bölgede. Birisi Suriye, Ürdün, İsrail, şurada Ürdün, İsrail ve Lübnan. Aslında şimdi farklı ülkelerde yayılmış konumda. Yayılmış konumda. Hikmet el-Hicri diye bir adam var. Bu Suriye'deki işte bu olayların başlangıcındaki dini liderleri. Şimdi Suriye'de bu adam İsrail'dekilerle destekli hareket ediyor. İsrail'de Dürziler çok enteresandır. Yaklaşık 10.000 askerleri var. Bunun %60'ı Filistin'de soykırıma katılıyor. Dürzilerin %60'ı Filistin'de soykırıma katılıyor. Ve ilginç bir durum vardır. 2018'e kadar, bakın şimdi değil, 2018'e kadar, 2018'de resmen teokratik bir devlet oldu İsrail, bir Yahudi devleti tanımlaması yapıldı. O zamana kadar burada Dürziler çok iyi bir araç olarak kullanılmak şartıyla, zaten sayıları da çok az, kendi hukuklarını uyguluyorlardı İsrail'de.
Mesela bir Dürzi mahkemesinde yargılanıyordu iç hukuklarına göre. Ve bunlarda reenkarnasyon inancı var ama hani ruh tekrar dünyaya dönecektir derken Hintlilerden falan çok farklı inançları bunların. Neden? Onlar başka yaratılmışların, yaratıkların şeklinde dünyaya dönebilirlerken bunlar sadece insan olarak döneceklerini ve ruhun boşta kalmayacağını, ruh sayısının sınırlı olduğuna, hemen bir başka insanın şeklinde doğacaklarına inanıyorlar falan. Böyle bir garip inanışları var. Peki yayıldıkları bölgeye mi bakarsak? Yayıldıkları bölge çok enteresan. Burası Süveyda, Golan Tepelerinin olduğu bölge. Kim buraya niyetli? İsrail. İşgal eden İsrail. İsrail'in içerisinde şu bölgelerde ve Lübnan'da. Bir kırılma hattı da riski olan bir yer aslında gördüğümüzde. Tabii. Çok kolay bunları bahane ederek ya İsrail'in Dürzi himayesine bürünmesi ne demek ya? İsrail kimi himaye eder ki? İsrail Yahudiler dışında hangi inanışa saygı duyarlar? İşte bu kadar menfaatperest bir durum. Kim inanır yani buna? İsrail'in bir başka dini inanışı himaye edeceğine kim inanır? Adamlar zaten açıkça söylüyor. Musevi değil bak, Yahudi olmayanlar dışındakileri insan saymıyorlar. O zaman bu Dürziler bir amaç için bir araç olarak kullanılıyorlar. Bu son isyanı nasıl bir araç olarak konumlandırılıyor? Şimdi bu isyan meselesi de şu. Bu uzun bir hikayedir aslında. Nasıl bir uzun hikayedir? Çünkü şurada göstereyim. Şimdi bu iki harita burada aslında bu Süveyda, Şam, Dera şu hatta kadar İsrail Dürzileri bahane ederek işgal etti. Şu anda buralar işgal altında. Doğu Golan'ı da işgal etti. Batı Golan zaten işgal edilmişti. Şimdi bakın burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bakın. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. İsrail'in yüz ölçümü yaklaşık 22 bin küsur kilometre karedir. İsrail'in Suriye'den 8 Aralık 2024'ten itibaren işgal ettiği alan, kontrol altına aldığı alan ne kadar biliyor musunuz? 7500 kilometre kare. Neredeyse 1/3 kadar. 1/3 İsrail büyüdü. Tarihinde ilk kez. Onun için kim inanırsa artık bir sözde, tırnak içinde sözde meşru gerekçe bulması lazımdı. O da Dürziler. Dürziler bugünün meselesi mi? Hayır. Dürzileri İsrail hem Lübnan'a yerleştirdi, hem Suriye'de kalmalarını sağladı, hem de dikkat, Ürdün'de varlar. Ürdün'de bir mayın bekliyor şu anda. Onun için de Ürdün çok korkak hareket ediyor. Bir Filistin mayını var onlar için nüfus açısından. Bir de bu Dürzi mayını var. Şimdi burayı 7500 kilometreyi işgal etti ya. Ama bunun öncesinde baştan bak ne kadar uzun bir alandır. Şurada da bir Dürzi milis kuvveti var. ABD ile birlikte. Nasıl ABD ile birlikte? ABD ile birlikte burada ta başından beri bu iç savaş çıktığından itibaren Suriye'de ABD ile birlikte tam bu bölgede, tam ortada bak. Burası PKK'nın bölgesi. Artık SDG, BDG demesin kimse. YPG de demesin, PKK diyelim. PKK. Bu PKK. Burası PKK bölgesi. Bak tam İsrail ile buranın hemen hemen orta noktasındaki bir alanı Amerika Birleşik Devletleri'nin askerleriyle birlikte Dürzi milisler kontrol altına aldı. Hep tuttular burayı. Amaç neydi biliyor musun? Amaç senelerdir yapmaya çalıştıkları Davut Koridoru. Nedir Davut Koridoru? Amerika. Davut Koridoru şu. İsrail buradan gidecek yukarıya doğru. PKK, YPG, İsrail'in gene aparatı. PKK, İsrail'in gene aparatı. Bunlar da aşağı inecekler. Dolayısıyla İsrail, Büyük İsrail projesini gerçekleştirmek için PKK, YPG'nin kontrol ettiği alanla birleşecek. Bu koridor Büyük İsrail projesinin ve dolayısıyla İsrail'in dolaylı olarak Türkiye'ye komşu olmasının koridoru. Bunun adı Davut Koridoru. Burada hem Türkiye'ye komşu olacak hem de Suriye'deki petrolün %90'ı ve doğalgazın %90'ı
bu bölgede çıkıyor. Dolayısıyla petrole ulaşmış olacak. Bir de Türkiye'nin güvenli bölgesiyle de aslında çatışan bir koridordan bahsediyoruz. Tabii. Onu nasıl yorumlarsınız? Ama şimdi bakın, savaşlar artık mesela direkt İsrail-Türkiye savaşından ziyade bir takım vekiller vasıtasıyla yapılıyor. Buradan direkt bağlandığı zaman, ki artık kolaylıkla bağlanacağını görüyoruz. Vekili kim burada? PKK. O vekil vasıtasıyla Türkiye ile çatışacak. Şimdi amaç Türkiye ile çatışmak mıdır? Amaçlardan bir tanesi odur. Yani Türkiye'yi zayıflatmak, Türkiye'yi bölmek, Türkiye'yi parçalamak. Çünkü şunu açıklıkla söylemek lazımdır. Bu bölgede daha önce anlatmıştık, Pax İsrail'e kanun. Yani İsrail'e dost ülkeler, topraklar bandının, kuşağının önündeki tek engel Türkiye'dir. Siyonizmin önündeki tek engel Türkiye'dir. Dolayısıyla Türkiye'nin parçalanması, bölünmesi, zayıflatılması, baskı altına alınması en önemli hedeflerden bir tanesidir. Ama bununla birlikte burada petrol ve doğalgaza erişmek, Irak ile yine komşu olmak, Irak'ta da biliyorsunuz kuzeyinde yine hani bu Irak'ın kuzeyi bölgesel yönetimi Kürdistan diyorlar ya, ben ona Irak'ın kuzeyi bölgesel yönetimi diyorum. Bu bölgeyle de komşu olup Musul Kerkük petrollerine ulaşma amacı var. Musul Kerkük de burada. Tamam mı? Ve bu İsrail'in petrol ve doğalgaza sahip olan bir İsrail'in dünyanın başına nasıl büyük bir bela olacağını tahmin etmek herhalde hiç de zor değil mi? Bu yolla ki buraya doğru gidiyor. Şimdi sadece bu değil. Şimdi bu Süveyda ve Dera'daki buradaki bu alanı işgal etti ya. Bir de burada Lübnan'da da Golan Tepelerini işgal etti ya. Bak şimdi. Suriye'nin suyu 3 yerden gelir. Bir, Al-Vah'ta. O nerede? Golan'da. Kimin elinde? İsrail'in elinde. %30 su buradan geliyor. Süveyda havzasını ve Dere havzasındaki barajlar %40 da buradan geliyor. Bu kimin elinde? İsrail'in elinde. Gitti mi %70 su kaynağı? Şu anda %70 su kaynağı yok. Geriye kaldı %30. O %30 nerede biliyor musun? O da Tişrin'de. Peki o Tişrin barajındaki su, baraj kimin elinde? PKK'nın elinde. PKK kim aslında? İsrail. Dolayısıyla bütün su kaynaklarını da İsrail aldı mı? Peki şu anda bu bölgede sadece Türkiye'nin kontrol ettiği alanlarda elektrik var. 24 saat. Türkiye veriyor. Ama şurada elektrik yok. Su da yok. Sebebi ne? Barajlar çünkü İsrail ile PKK'nın elinde. Peki burada PKK demişken, Dürzilerin PKK ile ilişkisi var mıdır, nasıl? Tabii çok önemli. Şimdi Dürzileri İsrail kullanıyor. PKK İsrail zaten. Dürzi lider El-Hicri var ya, Hikmet El-Hicri. Bu adam çağrı yaptı PKK'ya. Bu koridordan birleşelim çağrısı. Siz bize yardım edin. Bak şimdi ne kadar güzel oyun değil mi? Uluslararası ilişkiler işte böyle perdede bir tiyatro oynanır. İnanan inanır, tartışan tartışır ama gerçekleri görmek lazım. Şimdi biz bu koridor projesini anlatmıştık değil mi? Koridor projesine inanmayanlar o zaman inanmamışlar. Hatta bana çok kızmıyor. Ben bunu senelerdir söylüyorum biliyor musunuz? Nereden çıkardı Cihat Amiral bunu? Bilmem de şöyle oldu, böyle oldu filan diyorlardı. Şimdi böyle görünüyor. Çünkü neden? Bu adamlar bunları yazıyorlardı zaten. Benim yaptığım iş, ben müneccim filan değil. Ben yazılarını okuyorum, okuduğumu analiz ediyorum
ve bir takım öngörülerde bulunuyorum. Somut dayanaklar üzerine. O zaman burada bunu şimdi görüyoruz. Adam PKK'yı yardıma çağırıyor. Ve diyor ki bu koridorla birleşelim biz sizle diyor. Bu ne demek? İsrail'in istediğini yapıyoruz demek. Onun için PKK ile Dürziler birbirlerine çok yakınlar. Çünkü ikisi de İsrail'in amacına hizmet ediyorlar. Türkiye'de PKK'nın siyasi uzantıları açıklama yaptılar. Dikkat ettiniz mi? Bak o kadar Türkmen kırıldı değil mi? O kadar Arap kırıldı. Rakka'ya girdi adamlar. Rakka'ya. Bu esnada bu Süveyda'da bir sürü şey olurken şimdi burada bu bölgede Rakka var ama Rakka hani PKK'nın bölgesi içerisine gösteriyor ama şehirde Arap aşiretleri ve Türkmen aşiretleri sokmamışlardı. Adamlar bu esnada Rakka'ya girdi PKK. PKK da oradan fırsat buldu ve Rakka'nın içine girdi. Ve müthiş bir katliam yaptı. Şimdi mesela burada bir sürü Arap yaşıyor. Burada bir sürü Türkmen yaşıyor. Haseke'de, Deirizor'da, Rakka'da bir sürü bölgede Türkmen bölgesi var, Arap bölgesi var. Adamlar burayı Kürt bölgesi kabul ediyorlar. Diğerlerini yok sayıyorlar. Yok sayıyorlar. Hani SDG dediğin içerisinde bunların esamesi yok zaten. Laf ya da satın alıp para verip gel sen bizimle beraber ol filan diyorlar. Ama Türkiye'deki siyasi uzantıları bunların yaptıkları biliyorsun bu SDG PKK şöyle asker eli silah tutan gençleri 16 yaşındaki, 14 yaşındaki, 15 yaşındakilerin hepsini askere alıyor. Kaçırıyor yani. Diyor ki eline silah veriyor sen katılacaksın diyor. Onun için aileler erkek çocuklarını saklıyorlar bölgede. Ben bölgeden haber alıyorum. Yani bunların içerisinde Kürt kökenliler de var. Müthiş bir baskı rejimi var. Şimdi bunlar peki buradaki bütün baskıları görmezden gelip Araplara saldırıları görmezden gelenler, Türkmenlere saldırıları görmezden gelenler, Gürcüler bir kere Araplara saldırdılar. Onları görmezden geliyorlar. Türkiye'deki siyasi uzantı aynen bak herkes nereye bağlanıyor. Türkiye'deki siyasi uzantı parti açıklama yaptı. Ne dedi biliyor musun? Dürzilere yapılanları kınıyoruz. Dürzilere desteğimizi sunuyoruz. Dürziler korunmalıdır. Bak Dürziler korunmalıdır derken kime aslında destek veriyor? İsrail'e. İsrail'e. Yani daha hala biz hayır kral çıplak demiyoruz ha. Kralın üstünde elbise var diyor herkes. Birbirine öyle söylüyor. Ya ortada resim çok net. Çok net. Ortada büyük İsrail planı var ve bu PKK eliyle, Dürziler eliyle gerçekleştiriliyor. Türkiye'deki siyasi uzantıları da işte buna açıkça destek veriyorlar. Bu bölgenin adı Kürdistan falan değil ha. Tamam mı? Şimdi o Kürdistan lafını da kaldırdılar. Rojava. Batı Kürdistan demekti. Kuzeydoğu Suriye diyorlar. Biz güya böyle Kürt bölgesi falan demeyelim. Ama hepsi de Rojava devrimi falan diye de kutladılar geçenlerde. Buranın adı Siyonistan'dır. Siyonistan. Tamam mı? Buranın adı Siyonistan. O koridor da aslında oraya bağlı bir Siyonistan. yapım. Tamam. Adam buralara filan gelmek filan istemiyor. Kaynak önemli. Kerkük Musul'a doğru gitmek önemli. Bu arada Irak'ta ne oldu? Tekrar hatırladım. Herkes Amerika İsrail'le konuşuyor değil mi? Arkada bir İngiliz faktörü var. İngiliz faktörü. Bunu hiç unutmamak lazım. Neden? Bundan Nisan ayında, yanlış hatırlamıyorsam Nisan ya da Mart ayında Musul Kerkük arasında 1920'den sonra ilk defa İngiliz askeri üssü kuruldu. Sessiz sedasız. İngiltere 1920'den sonra ilk defa askeri üs kurdu. Neden kurmuş olmalı bunu? Yerine bakalım. Yeri neresi? Musul Kerkük. Musul Kerkük ne demek? Petrol ve doğalgaz demek. Peki ilk yaptığı iş ne oldu? İlk yaptığı iş şu oldu. Kerkük ve Musul bölgesinden 1920'li yıllarda, 20 yılında yapılmış bir petrol boru hattı vardı Hayfa'ya gelen. Çapı küçük boru hattının. Daha iptidai. Bu petrol boru hattını ıslaha ve yeniden açmaya başladı. Bu ne demektir? Ben burada petrolü işleteceğim demektir. Hayfa neresi? İsrail. Bu aradaki alan nasıl kontrol altına alınmalı? Ha? Ya bu petrol boru hattının gittiği alana bak. Bir de çatışmaların çıktığı alana bak. İsrail'in kontrol altına alınmaya çalıştı. Nasıl örtüşüyor birbiriyle? Yani şu bölge petrol için son derece önemli bir bölge. Kimin için önemli? Batı için önemli. Batı dediğin kim? İngiltere,
Amerika. Buradaki taşeronu kim? İsrail. İsrail'in taşeronu kim? Devlet olarak İngiltere, Amerika. Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkar meselesidir. İki işin içinden çıkamazsın. Evet, tamam. yani haritaları üst üste koyduğumuzda aslında örtüşen bir yapısında görmüş olduk. Evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Katkılarınız için.